Masmavi Gökova Körfezi'nin güney kıyılarının ıssız ucundayız. Denizle bu kadar bütünleşen, manzaraya bu kadar hakim olan böylesine büyük bir antik kenti başka yerde göremezsiniz. Size bu etkileyici kenti uzun uzun anlatmak istiyorum. Knidos'a ulaşım biraz zahmetli. Arabayla gelebilirseniz büyük bir avantaj olur. Bizim arabamız yok ama bir yakınımız kendi arabasını bize ödünç vermişti, o şekilde ulaşmıştık. Knidos'a yaklaşınca önemli bir detay dikkatimi çekti. Kullanılan yolun antik dönemlerden kalmış olması. Kimi noktalarda poligonal duvarlarla güçlendirilen antik yol hala ayakta. Bugün arabalarla bu yolun üzerinden gidiyoruz. Yol boyunca kentin kalıntıları yoğunlaşıyor. Muntazam duvarlı ve apsisli yapıların hemen yanı başından geçiyorsunuz. Benim dikkatimi çeken başka bir husus da kentin duvarlarının hem Karya hem de Likya duvar işçiliğini bir arada sergiliyor oluşu. Kente girer girmez Knidos'un tiyatrosu bizi karşılıyor. Tiyatroyu görüyoruz. Bir an önce kavuşmak istiyoruz ama tel engelleri bize mani oluyor. Bunun için gişelerden geçmek gerekiyor. Müze kart geçerli. Müze kartsız geçiş ücreti ise 14 lira. Tiyatroya ulaşmak için içinden geçtiğimiz alan kentin en büyük düzlüğü. Bu bölgeye Dionysos terası ve Stola bölüm deniliyor. Burada kocaman bir Dionysos tapınağı kalıntısı var. Ancak tapınak Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş ve bugün C Kilisesi olarak anılıyor. Tiyatronun kapasitesi 4500 kişi. Bu tiyatrodan çevreyi izlemeye, antik kentin güzelliklerine bakmaya doyum olmuyor. Günümüzde antik kentlerin çoğu denizde bağlarını yitirmiş olsa da Knidos buna inat denizi kucaklıyor. Tiyatroyu uzun uzun inceledik. Bu kenti hem gündüz hem de akşam üzeri gezdik. Işığın kente düştüğü her açıyı görüp bundan büyük keyif aldık. Kentin restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Knidos'ta düz alanlar oldukça kısıtlı olduğundan tepeler teraslanarak imar alanı sağlanmış. Tiyatrodan yukarı doğru çıktığımızda teraslardan bir bir geçiyoruz.
bir kilise kalıntısı. Taşların işlemeleri oldukça detaylı. Antik kentlerde oldukça nadir görebileceğimiz bir güneş saati. Roma döneminde yapıldığı düşünülen güneş saati günümüze kadar tek parça ulaşmayı başarmış. Kentin hüzünlü bir kazı tarihi de var. İlk dönem kazılar Charles Newton ismindeki İngiliz arkeolojik eser taciri tarafından 1858 ve 1859 yıllarında gerçekleştirilmiş. Kentten çıkartılan dev Knidos aslanı dahil tüm eserler Britanya Müzesi'ne götürülmüş. Bugün hala bu eserler Britanya Müzesi'nde. 1967 yılına gelindiğinde Amerikalı arkeolog Iris Cornelia Love önderliğinde kentin ikinci dönem kazıları başlar. Ekip kenti delik deşik eder. Kentin dört bir tarafında rastgele açılan sondajlar gözlerimi tırmaladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca bitmeyen şaibeler nedeniyle geç kalınsa da Iris Love'un kazı izni bakanlıkça iptal edilir. Iris Love da geriye hiçbir bilimsel yayın bırakmadan çeker gider. Bu kazılar kenti oldukça tahrip etmiş. Knidos'tan pek çok tarihi eserin onun döneminde kaçırıldığı gibi güçlü iddialar var. 20 Nisan 2020'de Iris Love koronavirüsten hayatını kaybedince Datça Belediyesi sitemkar bir tweet paylaşmıştı. Nedense buna da en çok tepki gösterenler yine Türk arkeoloji camiası olmuştu. Üçüncü dönem kazılar nihayet Türk arkeologların ellerinde 87 yılında başlamış. Günümüzde de dördüncü dönem olarak 2012 yılından beri Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Ertekin 96 hocanın başkanlığında devam ediyor. Kent ilk olarak Dor göçleriyle kurulmuş. Bir grup koloni Halikarnassos şehrini kurarken diğer bir grup Gökova Körfezi'nin diğer ucundaki Knidos'u kurmuş. Knidos'un ilk olarak Datça yakınında eski Knidos olarak kurulduğu iddiaları ortaya atılsa da bunlar gerçeği yansıtmıyor. Knidos kurulduğu zamandan beridir aynı yerinde. Üstelik Altılı Dor Birliği'nin önde gelen şehirlerinden birisi olarak Pers işgaline kadar önemini korumuş. Bu kent aynı zamanda önemli şahsiyetler de yetiştirmiş. Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Sostratos, dünyanın 7 harikasından birisi olan İskenderiye fenerini inşa etmiş. Milattan önce 4. yüzyılda Kos adası yönetimi ünlü heykeltıraş Praxiteles'e Afrodit heykeli sipariş etmiş. Praxiteles de birisi çıplak, diğeri giyinik iki Afrodit heykeli yapmış. Kos yönetimi çıplak olanı müstehcen bularak giyinik olanı almaya karar vermiş. Knidos da çıplak olan Afrodit'i satın almış. Ancak bu çıplak Afrodit o kadar güzelmiş ve o kadar çok ilgi görmüş ki insanlar sırf bu heykeli görmek için diğer kentlerden Knidos'a akın etmişler. Bu heykelin akıbeti şu an bilinmiyor. Ancak heykelin şeklini Roma dönemi kopyalarından bilebiliyoruz. Kentin iki yuvarlak planlı yapısından küçük olanına bakmaktayız. Burası ikinci teras Tolos yapı olarak biliniyor. 2015 yılı gibi yakın bir tarihte keşfedilmiş. Ama asıl büyük olan yuvarlak yapı kentin daha yüksek bölümünde yer alıyor. Yuvarlak tapınak olarak bilinen bu kompleksin tam olarak hangi tanrı veya tanrıçaya adandığı kesinlik kazanmış değil. Kayadaki çatlağı ise biraz daha yakından inceledim.
Buradan manzara çok güzel görünüyor. Deniz, uzaktaki deve boynu feneri, her şey harika. Burada insana bambaşka bir enerji geliyor. Yuvarlak tapınağın da yukarısındaysa bizi bambaşka bir manzara bekliyordu. Aşağıdaki koyda denizin ortasında dev bir ayak izine benzeyen şekil enteresan bir görüntü oluşturuyor. Sanki koca bir dev gelmiş de buraya ayak izini bırakmış gitmiş gibi. Teras duvarlarını inceleyerek yeniden aşağı doğru iniyoruz. Bu duvarlar gerçekten enteresan. Likya-Karya karışımı bir işçiliği var. Acaba Likyalı duvar işçileri de bu kente bir el mi attılar? Liman Caddesi sanki hala yaşıyor. Bu antik caddede ilerlerken sanki o günlere geri gidiyoruz. Caddeden inerken bir heron kendisini gösteriyor. Şehrin önde gelenlerinden birisi adına yaptırıldığı düşünülen bu onurlandırma mekanının kimin adına olduğu hala bilinmiyor. Rahmetli Azra Erat ne kadar da güzel söylemiş. Pembe, beyaz şehir Knidos derken. Caddenin bitişinde bir çeşme var. Bulakrates Çeşmesi. Bugün aslına uygun şekilde restore ediliyor. Orijinaline sadık kalınarak beyaz mermerlerle bu çeşme şimdi yeniden ayağa kaldırılıyor. Knidos gerçekten çok ruhlu bir kent. Kentin bu eşsiz deniz havasıyla bütünleşen bir güzellik daha var. Kum zambakları. Kum zambakları son derece endemik bir tür. Bu çiçekleri antik kentle bir arada görmek bir yana aslında karşılaşması bile çok zor. Ne kadar şanslıydık ki bir anda bu kadar çok kum zambağını bir arada görebildik. Kum zambaklarının kokusuysa unutulmazdı. Rüzgarın hafif dokunuşlarıyla dans eden kum zambakları hafızamızda asla silinmeyecek yerlerini aldı. Kentin liman bölümünü de geçtikten sonra deve boynuna doğru ilerliyoruz. Kentin özenle inşa edilen surlarını seyre dalarak adımladık. Hafif tatlı bir yokuş. Knidos'un en güzel manzaralarından birisine daha merhaba diyoruz. Deve boynu feneri. 38 rakımdaki bu fener 1931 yılında inşa edilmiş ve hala faal. Gemilere yol gösteriyor. Fenerin manzarası o kadar harika ki buradan ayrılmak istemedik. Fenerin önündeki kocaman Türk bayrağının güzelliği ise bambaşkaydı.
Knidos için denizlerin buluştuğu kent derler. Kuzeyi Ege, güneyi Akdeniz diye bölümleme yaparlar. Ama bence doğru değildir. Öncelikle eskiden Ege Denizi diye bir ayrım yoktu. Hepsine komple Akdeniz denirdi. Sonrasında Ege kavramı çıkınca bunun kesin sınırları da çizilememişti. Hem Knidos'un kuzeyi ile güneyini ayıran belirli bir etken yok. Eğer denizlere bir sınır çizecek olsam Akdeniz'i Teke Yarımadası'ndan başlatırdım. Kuzeyden Fethiye dahil Teke Yarımadası'na kadar olan bölüm benim için Ege'yi temsil eder. Akdeniz sınırı bence Patara Kumsalı'ndan başlıyor olmalı. Burada gün batımını seyre daldık. Güneş İstanköy adasının ardında batarken tam ters istikamette dolunay yükselmekteydi. İnsan hayatında kaç defa böyle bir ana tanıklık edebilir ki? Büyülenmiş gibi bu manzaraları uzun uzun seyrettik. Hava kararırken Knidos bizim unutulmazlarımız arasındaki yerini almıştı bile. Muhteşem deniz havası, kendine has antik dokusu, kum zambakları, muhteşem manzaralarıyla Knidos unutamayacağınız bir kent. Artık kanalımızın katıl butonu mevcut. Katıl butonuyla bize doğrudan destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.